Batı Toroslar'da yaşayan Yörüklerin yorumuyla bir Yörük sazı olan üç telli bağlı ailesi oldu sizlere. UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel'i anma ve kutlama yılı olarak ilan etti. İşte Aşık Veysel böyle bir değer, bizler de böyle bir değere sahibiz. İzliyoruz. Yani olağanüstü bir şey çalıyorlar. Bambaşka. Arp Anatolia arkadaşlar. Sizleri müthiş 3 müzisyenle tanıştıracağım. Bilenleriniz zaten biliyordur. Ama bilmeyenleriniz için Türkiye'nin 3 büyük değeriyle tanışacaksınız. Müthiş müzisyenler. Bugün burada İzmir'de harika bir konserleri var. İzmir Devlet Senfoni ile. Ya tüylerimiz diken diken, gözlerimiz yaşlı, nasıl dayanacağız bilmiyorum. Çok acayip bir şey ya. Herkes onları izliyor zaten. Böyle bir konser yok.
Hoş geldiniz mi diyeyim size? Öyle diyelim. Yani İzmir'e hoş geldiniz. Ama gerçekten muhteşemsiniz. Ben nasıl keşfettiğimi size çok kısaca anlatmak isterim. Bir gün Foça'ya gidiyorum. TRT3 açık ve TRT3'te sizin şarkılarınız çalmaya başladı. Ben acaba nedir bu arpla giren bir şey, sonra bir saz, iştelli saz. Hani bu nereye gidecek bu iş derken ya bir yaklaşık 30-35 saniye tak kapattım. Şazam hemen. Bu nedir? Yani, yakalayamadım çünkü kim olduğunu. Ondan sonra başladım Foça'da bütün albümünüzü indirdim. Ve bir yol boyunca 50 dakika boyunca sürekli yürürken dedim ağlaya ağlaya. Dedim ki niye ağlıyorum ben Allah'ım. O kadar güzel müzik ki. Ama etkileyenin ne olduğunun sırrı sizde bence. Türkülerin hepsi bildiğimiz türküler. Ya ilk defa karşılaştığım türküler değil. Fakat arp, o saz, zaman zaman giren ney, kaval, yani müthiş bir karışım var. Bunu nasıl sağladınız? Lütfen önce buradan başlamak istiyorum. Bu çünkü daha önce alışkın olduğum bir şey değil benim. Evet, şimdi Çağatay şeyi anlatsın, bu işin başlangıç noktasını anlatsın, ondan sonra yürüyeyim ben. Tamam. Bu aslında bir projenin başka bir Arpa Otoyolu oluşu başka bir projenin ardından geldi. Bunun öncesi var yani. Evet. Var. Öncesi şu, yani 2008 yılında biz bir Avrupa Birliği projesi yaptık. Oğuz Elbaş'ın öncülüğünde. Oğuz hocamıza çok selamlar. Olağanüstü bir insan. Evet. Çok. Onun sayesinde aslında topraktan belgelendi bunlar. Biz o 2008 yılında Hitit dönemine ait enstrümanlardan bir orkestra kuruldu. Böyle Şaka gibi. Evet, 45 kişilik bir prodüksiyonla o. Anlatım da vardı. Asıl onu kaçırmışız biz ya. Ben Evet. bir şöyle biraz daha önceye gidebilirsem 2000'lere vallahi süper Ya bu olacak. 3700'e dayanıyor şimdi. 2000 erken. Size erken. 2000 geç bize. Yo, abi zaten şimdi sizi izlerken içimden geçen de şu. Ya ben buna geç kaldım diyorum sürekli. Yani geç kaldım sizi dinlemeye. Çünkü bu kadar muhteşem bir şeyin oluşması, yetişmesi, gelişmesi, siz artık böyle damıtılmış bir halde sunuyorsunuz. Ağlaması çok normal insanların. Dayanacak güç bırakmıyorsunuz. İçlerine dokunuyoruz aslında. Evet ama Mesele bu o. ya bu işte nasıl diyeyim? Maya tutuyor. Yani Maya. sadece sanatçılıkla ilgili bir şey değil. O sanatçılığın da belli bir artık olgunlaşma seviyesinin üstünde sunulan bir zevke dönüşmüş. Çok güzel açıklama. Evet, Ya vallahi- doğru söylüyorsun. O bu direkt paramparça ediyor. Siz anlatıyordunuz ben araya girdim. kusura bakmayın. 2008'de bu Avrupa Birliği projesinde bu araştırılırken enstrümanlar o sırada aynı tarihte kazılar da yapılıyordu. Alacahöyük'te, Çorum'da. Ve bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan bir tanesi de galiba Çorum'da bulunuyor. Tam emin değilim. Hüseyini Vazosu var. Hüseyini Vazosu'nun üzerinde Hititlileri çıktı. Oradan incelemeye girdik. Hani, Oğuz abi, ondan sonra biz bir araştırmalara başladık. Ve tabii 3700 yıl önce bizden çıktığı tespit edildi Hitit döneminde. 700 yıl önce Hititlilerinin. Aslında bu arp, yani şu hangi hali, dedesinin dedesi Anadolu. Yani resmen önce 4100 yıl önce Mezopotamya, sonra Hititler. Dolayısıyla biz orada çıktıktan sonra bu enstrümanlar yapıldı. ODTÜ'de işte profesörler o zamanki insanların insan boyu figürlerini çalıştılar. Bu ne olabilir diye. Yani Ona göre- orantı yapıldı. Orantılar, enstrümanların büyüklükleri ona göre yapıldı. Bayağı böyle bir orijinale çok yakın bir çalışma yapıldı. Ciddi de bir çalışma. Bir sene falan sürdü bu da aynı zamanda. Daha sonra bu orkestra Türkiye'de ve Avrupa'da konserler verdi. Hitit orkestrası. Böyle 45 kişi falan gittik hep böyle. 45 kişi. Bir oda orkestrası. Hitit orkestrası sadece enstrümanlardan oluşan Hitit müzisyenler, Hattiler diyeyim. Kaçırdım Ve diyorum. Geç kaldık. anlatımı var bunun. Nereden yakalayacağız biz bunu? Var mı kayıtları internette vesaire? Oğuz abi belki tekrar gündeme getirebilir. Tabii prodüksiyon büyük olduğu Çok için zor. maliyetli oluyor. Ama yapılması gerekiyor. Bunlar geçmişimiz bizim tabii. %100. Yani çok fanusla korunması gereken şeyler. Ve oradan projeden sonra dedi ki ya arp bizim topraklardan çıktı. Arp'ı niye topraktaş kardeşleriyle bir araya getirmeyelim? Sipsi, cura, ney, kaval, işte beğendir, def, darbuka, neyse hep o coğrafyadan. Ve biz bunu birleştirmeye karar verdik. Arp Anatolia çıktı orada. Dolayısıyla hatta çok büyük böyle ürkekliklerimiz vardı. Sipsi ile arp, sipsi ile cura,
tını olarak nasıl meç olacak? Çok büyük soru işaretiydi bizde. Ya başlasa korktuk ya, dedik yani ilk akoru çekince Sipsi'den art ne çıkacak acaba? Ya, Hani uyuyacak mı ya bu? tutmazsa, yani Nasrettin Hoca gibi, yani çaldık da bir şeye göre Olacak mı? yoğurdu. Ya şu tutacak mı tutmayacak mı? Fakat ilk nefesinden sonra Ferhat Baba'nın bambaşka, işte biraz önce bahsettiniz ya, hani bir damatılmış bir şey geliyor, başka bir şey geliyor diye. İşte o başka bir şey aslında binlerce yıl önceki toprağın birleşmesi. O günkü hayatı, ruhunuzla bugüne taşıma. Bir köprü bu. Çünkü Anadolu çok eskiye dayanıyor biliyorsunuz. Yani 3700 yıl medeniyetler var ama yani bugün Göbekli Tepe'nin hesabına göre 10 bin, 12 bin böyle hesaplar var biliyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla o auranın günümüze kadar gelmesinin, bu enstrümanlarla taşımasının, o uzun yol köprünün üstündeki her duraktan aldığın tadımlarla geliyor. O zaman bambaşka bir tını çıkıyor ortaya. Ya buyurun. Şimdi biz konserlerimize hep kostümlü çıkıyoruz genelde. Yani bu akşamda Kostümleriniz kostüm olacak. giyeceğiz. Tabii. Şimdi bunu merak edenler için açıklıyoruz. Merak ettim şu an ben Şimdi, itibaren kostümleri. Anadolu'da medeniyet kurmuş uygarlıklar içerisinde müziğe en fazla kıymet veren, değer veren Hititler. Bunlar bütün ritüellerinde, törenlerinde hemen kralın, kraliçenin yakınlarında işte bizim bu akşam giyeceğimiz kıyafetlerle resmedilmişler. Yani biz tabii dediğim gibi biz bu kıyafetleri stilize ettik. Yani oradan biraz ufak tefek değişiklikler yaptık. Şimdi Anadolu müzik kültürünün ne kadar derinlerde olduğunu göstermek için giyiyoruz aslında bu kıyafeti. Hatırlatmak için giyiyoruz. Yani bizim köklerimiz çok eskilerde diyoruz. Bu kıyafetleri giyerek. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu binlerce yıllık kökleri olan bu ezgileri, çalgıları, bakın çalgılardan bahsettik. Yani üç telli bağlamadan bahsettik, curadan bahsettik, neyden, sipsiden, 4000 yıllık zambırdan bahsediyoruz. Şimdi bu çalgılarla böyle bir modern orkestrayı bir araya getirerek aslında biliyorsunuz atamızın da arzusudur, isteğidir. Bu yereli, ulusalı evrensele taşıma. Evet. Arp Anatolia bunu yapmaya gayret ediyor. Böyle Yapmışsınız. bir müzik anlayışındayız. Zaten olay bu. Dolayısıyla şimdi böyle olunca bunu tabii hayal etmek de zor. Bu tarz müzik grupları elbette var ama biz bu Anadolu felsefesiyle yola çıktığımız için sizin de söylediğiniz bu türküler zaten bilindik türküler dediniz. Zaten biz de günümüze yansıyan ezgileri bu çağdaş anlayışla bir de mesela türkülerin armonilerini mevcut Anadolu armonilerini genelde zenginleştiren Çağatay burada, bu ezgilerin düzenlemelerini, orkestra düzenlemelerini başka arkadaşımız yaptı ama burada nasıl yola çıktık biliyor musunuz? Bunu Anadolu, yani Veysel hangi şeyleri kullanıyor? Var mı içinde? Armonileri kullanıyor. Yani Kemal İlerici'nin Anadolu'ya atfettiği, o önem verdiği müziği zenginleştirme aslında kökü de burası Anadolu. Çünkü burada da bir çok seslilik var. Polifonik yapı var burada. Siz o polifonik yapıyı ortaya çıkarırsanız İşte o zaman insanlar kendinden bir şey buluyor. Bu yabancı bir şey değil ki diyor. Benim daha önce duyduğum, alışık olduğum şeyler. Ama onu işte bir disiplin içerisinde veriyorsun. Kesinlikle. O müzik anlayışını. Kesinlikle. Çağatay'ın söylediği gibi o zaman bir samimiyet çıkıyor. Bir ne bileyim, gittiğimiz orkestralarda da herkes önce bir tereddüt ediyor. Bu tamam bir geleneksel İşin yapı. sonunda oynayarak bitmesi çok güzel. Hayır, herkesin müziğin içinde kendini bulmasıyla Aynen. son buluyor mesela. Tamam mı? Bu diyor benim bir sanatçının zaten kendi coğrafyasına, kendi toplumuna yabancı olması düşünülemez. Doğru. Toplumu ileri götüren sanatçılar ise kendi içindeki sanatsal aktivitelere, eğer bu sanatçı ise yabancı kalması, ona dair hayaller kurmaması düşünülemez zaten. Bizim önderimiz Atatürk. Atatürk'ün atamızın ifade ettiği bir şey var. Yani biz bir ağıt çalarken, söylerken bu ağıt
hem ağıtı duyurmak hem de dinamik müzik yapmak, uyutmamak. Yani bizim bütün gayretimiz bu. Bu arada çok konuştum ama Cemal'in de ifade edecekleri vardır. Kısaca şunu söyleyebilirim. Yaptığımız işten son derece keyif alıyoruz. Her girdiğimiz yerde çok güzel dönüşler alıyoruz. Repertuarımızı da sürekli yenilemeye çalışıyoruz ve hep müziğimizde sosyal sorumluluk şeyleri vardır. Sanatçı bakışı bu tüm düşüncelerin biliyorsunuz kültür, siyasi ya da diğer düşüncelerin üstündedir, bir şemsiyedir. Kültür herkesi kapsar, büyük bir şemsiye. Dolayısıyla biz doğru bildiğimizi, bize göre doğru olan hissettiklerimizi seyircimizle paylaşıyoruz. İzmir'le de çok fazla paylaşmadık aslında. Bu Onlar da belki buraya inşallah. salon defa olarak oldu. ilk oluyor. Daha Seyirciyle önce buluşmayı evet, sağladık tabii. o açıdan da önemli. Ya şimdi şeyi merak ettim aslında. Evet, bildiğimiz türküler ama şimdi böyle bir hikayeyle yoğrulmuş bir dünya var. Siz Türkiye'deki ilk erkek arpistsiniz değil mi? Yani Aslında öyle bir şey şöyle, yazıyor internette. Doğru, Oradan ilk baktım. erkek rapçi ama hani aktif boyutta diyeyim. Bir tane daha vardı. Ha, var. 1935'lerde ilk erkek diye aldılar fakat sonra yok olmuş o. Yani Devamlı- orkestrada devamlılığını gelmemiş. sağlamamış. Siz Evet. bunu alıp bu müziğin içine taşıdınız. Evet. Ya merak ettiğim şey şu. Şimdi tamam, arp çalınır, saz çalınır. Müthiş bir ritimci bu arada. Yani ben zaten yıllardır takip ediyorum. Olağanüstü müthiş bir grubun içindesiniz yani hep beraber. Ama bu bilgilerle süslenmiş, bu harmanlanmış şeyin bir benzeri yok. Yani Oğuz Elbaş Hoca'nın bu anlattıklarını 3000 yıldır burada var denen kişiyi çok az kişi dinliyor. Evet. Siz bunları hissettikten sonra nasıl şekillendiriyorsunuz? Hep çaldığın gibi mi çalıyorsunuz? Cemal'den mesela? çok Siz de önce mi? bir şey söyleyeyim. Lütfen. Çünkü şu Hepinize şu soruyorum örneği zaten. vermem lazım. Lütfen. Şimdi bunu çok anlatıyoruz aslında ama anlatmakla da olmuyor. Karşıdaki insan dinlediği zaman anlattıklarımızla meç ederse projeyi o zaman diyor. Çünkü biz ne kadar da anlatsak, ne kadar da geçmişi anlatsak müziğiyle birlikte o etkiyi alamadığı için tahmin edemiyor ne olduğunu. Ancak oturuyor salona, konsere geliyor, işin içine girdiği zaman kendini benimsiyor ve ondan sonra ağzı açık olarak böyle miymiş diyor. Diyorlar ki bunu bize kısaca bir tarif eder misiniz izlemeyen? Nedir bu? Ben direkt Ratatouille vardır bilir misiniz? Ratatouille diye bir çizgi film. Ben bilmiyorum. Ratatouille çocukların çok böyle ben de çok sevdiğim hala izlediğim bir çizgi film. Çok kısa bir örnek vereyim. Paris'te bir restoran var. Restoranın oğlu sahibi ölüyor. Oğlu geliyor. Aşçılıkla başlıyor. Fakat aşçılığa yönlendiren bir fare. Fareyi buraya koyuyor şapkasının altına. Fare onun kafasını çeke çeke oradan tuz, biber falan bütün tarifleri fare yaptırtıyor. Ve bir günün birinde çok acımasız bir kritikçi geliyor. Bu adamın iki kaleminin ucunda bir restoranın batık çıkması. Adam diyor ki yap bakayım bana diyor ne yapacaksın? Ratatouille hemen yine devreye giriyor fare. Bir şeyler yapıyor adamın önüne sunuyor yemeği. Adam çatalla yemeği alınca çok güzel çekmişler onu. O böyle kokuyu alınca çatal böyle yavaş yavaş bırakıyor. Aşağı kadar düşüyor. Ve adam o kokuyu götüren annesinin yaptığı yemek. Vay çok iyi. İşte Ratatouille. Biz Evet, Anadolu çok güzel. kokusu. Ne biliyor musunuz? Sizin kulaklarınıza anneannenizin, dedenizin, annenizin belki fısıldadığı, söylediği türküler. İşte aslında gerçek sihir burada. Sizin o auranızda, ruhunuzda bu enstrümanların renginin meç olmasıyla siz hep böyle kombine bir sihirli paketle seyirciye veriyorsunuz. Bu bir Ratatouille. Böyle anlatınca tabii ki her şey daha anlaşılır duruma geliyor. Ben bunu Ratatouille'ye çok benzetiyorum. Çok iyi. Ben de bu kıymetli değerlendirmelere yani ek olarak aynı bakış açısıyla başka bir şey ekleyecek olursak yıllardır işte büyüklerim daha çok benden projelerde yer almıştır. Ben de birçok projede yer almaya çalışıyorum. Fakat bizim müziğimizdeki hem teknik anlamda hem de Türk müziği adına bence şöyle de önemli bir şey var. Buna da değinmek gerekiyor bence. Şimdi bir senfonik bir iş yapıldığında çok kıymetli senfonik işler yapılıyor. Yani Türk müziğinin senfonik versiyonları yapıldığı zaman genellikle bir şef bunu uyarlıyor ve X bir müzisyeni getirip melodiyi onun üzerine çaldırıp dolayısıyla müzisyen Türk müziğini aslında icrasından ziyade tamamen matematiksel bir müziğe eşlik etmiş oluyor. Bizim grubumuzda da yani bence en önemli nokta bizim müziğimize göre artık
senfoni şekilleniyor ve enstrümanlar ona göre şekilleniyor ve bu da bizim enstrümanlarımızı çok rahat çalmamıza yol açıyor. Yani istediğimiz özgünlükte, istediğimiz o işte formları belli etme, yorum katma gibi şeyleri, özellikleri daha çok yansıtma özelliği. Tabii ki burada profesyonellik, müzisyenlik çok, özellikle Ferhat abinin yaptığı iş çok zor. Yani ilkel, fabrika imali olmayan bir çalgıyı koskoca bir senfonik orkestrada 443 akorda uyarlamak, onu orkestranın içine sokmak, bu da ayrı bir profesyonellik, bu da işin başka bir boyutu. Yani herkes, tabii ki geleneksel çok büyük icracılarımız var, bu işi icra edenler, ama bu işi dediğimiz gibi evrensel boyuta, senfoniye, başka orkestralara taşıma boyutu çok ayrı. Böyle olunca da bizim aslında biraz daha söz hakkımız da artıyor. Hem de Türk müziği adına, özellikle Anadolu müziği adına yaptığımız ben çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu projenin. Bunun işte kattığı, farklı gelen size veya seyircilere farklı gelen şeylerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Ferhat'ın bu projede çok büyük şeyi var, ağır bir görevi var. Yani bir kere 4-5 enstrüman çalıyor. Ne çalıyorsunuz? Neydi o ya? Çalmasının dışında da hikayeleri anlatıyor ve tiyatral bir şekilde. Şimdi o kadar zor ki o. Onu bırakıyor, evet, interaktif yapıyor, ezber bütün her şeyi söylüyor. Bir enstrümana bırakıyor, diğer enstrümana geçiyor. Bu gerçekten o konser havasının içerisinde çok zor bir şey bunu yapmak. Ve o 1,5 saat çok büyük bir konsantrasyonla yapmanız lazım. Ondan sonra yığılıyorsunuz. Çünkü o kadar büyük bir efor ve beyin gücü harcıyorsunuz ki fiziki anlamında, beyinsel de. Hani üflüyor sürekli, fizik anlamında tabii ki, ama artı dediğim gibi bu tekstlerin ifade edilmesi, söylerken ifade şekli, anlatım, bunların hepsi tabii çok bütünsel ve çok altı iceberg gibi bu proje. Zor bir proje aslında bir anlamda. Hazır buraya girmişken Bravo. şeyi de ekleyelim. Biz 3 kişiyiz Alp Anatolia'da ama teknik olarak görmüşsünüz görsellerimiz ve ses. Var. İlkel enstrümanlar çalıyoruz yani. Can Baba, gelir seslendirilmesi misin? zor. Ses mühendisimiz Bülent Yanıkoğlu. Bülent yok. Görselimiz Gel, ve gel. tekstimizi ayarlayan Can Özgün abimiz bizimle Onlar da birlikte. orada. Gel, Yurt dışında Alır mısın geri? Şey de gel. Yurt dışında gittiğimiz bütün projelerde oranın diline çevrilip akış Herkes ve alıyor, interaktif bir şekilde o şekilde devam ediyor akışımız. Evet, anlatılanlar bizim Ya siz bir tarafımız. kompozisyon üretmişsiniz aslında. evet. Sadece müzik değil. Ben çünkü albümünüzü dinlediğim zaman bir albüm, şarkılar, evet oradan ben vuruldum. Ama buraya geldiğimde hakikaten bir kere sizin Bambaşka ses şey. tonunuz, konuşmanız, diksiyonunuz, ben bir an hani karşımda Suna Yakın ya iki karakter, bir yandan çok iyi bir sunucu, bir yandan iyi icracı ve daha da afalladım. Bir şeyden sonra tamamen kaptırmak zorunda kalıyorsunuz bu kadar şeyle karşılaşınca. İşte Gerçekten. büyülenmeyi sağlayan bir şeyin, Cemal'in anlattığı gibi şu an Tom Meister'imiz burada yok. Ama bizim ekibimiz 5 kişi. Arp Anatolia 5 kişilik bir grup. Dolayısıyla Can Baba da bu şeye konserin bizim görünmeyen tarafları. Kendisi bizi gösteren ama görünmeyen, ama onun bu konuyla ilgili Arp Anatolia ile ilgili düşüncelerini de paylaşmasını isterim Tabii, ben zevkle. o şey Tabii. olarak. Yani benim yaptığım görsellerle o müziğin altını çizmek sadece. Biraz daha destekliyorum. Koskocaman bir ekranda destekliyorsunuz. Ama o işin tabii her bir parçasının ruh takımı var. Tabii ki. Tabii Bu ki. görsellerle, müzikle bütünleştiği zaman etkisi çok farklı oluyor. Bir de bu ses çok önemli bir şey tabii ki. Bülent yok burada. Ferhat'ın da Cemal'in de dediği gibi Bülent de kendi alanında çok usta ve biz uzun yıllar, 10 yıldır çalışıyoruz birlikte neredeyse. O çok önemli. Bir sahneye geldiğiniz zaman sahnenin üstüne vakit kaybetmiyorsunuz. Çünkü ne yapacağı belli. Tabii ki. Saatlerinizi almıyor ya da çok acil bir konserde mesela hemen müdahale edilebiliyor. Bu da hani vücudun organlarının bir arada gelmesi, bir vücudu aslında meydana Aynı takım getiriyorsunuz. gibi birbirini tanıyınca insan o sipsinin sesini ayarlamak hakikaten bir ton meister için öyle kolay iş değil. Bunun kıymetini en çok yurt dışında yaşıyoruz, anlıyoruz. Hem de tekstlerimiz de zaten o gittiğimiz ülkenin diline göre çevriliyor. Ağlayan insanlarla Bir karşılaşıyoruz. saniye, orada da İngilizce mi konuşuyorsunuz? Gittiğimiz ülkenin Türkçe. onu Can Baba Türkçe söylesin. anlatırken Orada metinleri metinleri şey o Şahane. dilde hangi Gittiğimiz dilde ülkenin gidiyorsak, dilinde geçiyor. O zaman onlar da seyirci de işin içine giriyor. Anlıyor. O zaman anlıyor. Ama niye böyle yapıyoruz? Bir kültürü en iyi dili anlatır. Kesinlikle. Kendi dili anlatır. Dolayısıyla
Ama bu dili anlatırken insanların da bunu anlamasını sağlamanız lazım. Herkesin Türkçe bilmediğini düşünerek. İşte burada Can devreye giriyor. Can Baba'nın gittiğimiz ülkenin diliyle şeye yansıtması, ekrana yansıtması, tekst olarak. Şimdi bu da hep şey için, yurt içi için konuştuk. Bakın, yurt dışı organizasyonlara bambaşka bir şey. Ben onu soracağım. Yurt Yani dışında nerelerde verdiniz bu konserleri? onları bahsederiz ama o hazırlık safhasında Can'ın çok önemli görevleri var. Çünkü bütün iletişimleri, yazışmaları vesaireleri genel anlamda Can yapıyor. Hep beraber tabii ki koordineliyiz ama onun üzerinden yürüyen bir süreç, yurt dışı ayağı. O kendisi anlatsın bu süreci. Aynı zamanda işte tonmeisterlikle ilgili gene yurt dışı, çünkü buradan bütün şeyleri götüremezsiniz. Örneğin arpı buradan taşıyamazsınız bazı yerlere. İşte kiralanması gerekiyor Yani bu hem Çağatay'ın hem şeyin yurt dışı başka bir organizasyon Sıkıntı. yeteneği Aslında ikiye ayırmak lazım. Bir gittiğimiz yerler yurt dışında, bir de davet edilip gidemediğimiz gidemedi. Şaka, gerçekten mi? O başka. Davet edilip gidemediğiniz yerler Mars falan olması lazım herhalde. Yani anca oraya gidelim. Şu an Ya bunlar hep destekli olan şeyler. Belli yerlerde destek görüyorsunuz. Belli yerde. Yani bu aslında mesela Kore'de, Japonya'da bizim gibi kendi müziğini bu şekilde gerçekleştiren sanatçıların yasası var. Yani onlara bir tarihi eser muamelesi eden yasalar var. Koruyorlar ve sonuna kadar destek yapıyorlar. Ve adam dünyanın her yerine konsere gidip o kendi kültürünü yapıyor. Ama biz henüz daha buna çok şey yapamadık. Yani. gerçekten mi Evet. ya? Olmaz. Evet. Gene isyan. Evet. İsyan İs- diyecek. is- Ama is- buna rağmen birçok ülkede çok gittik evet. konserler, Kanada, Çin, Macaristan, Bulgaristan, İtalya, benim aklıma gelenler. Çin Hong Kong. en absürtü Çin. Çin'de de bizi internet üzerinden sanırım değil mi bulmuşlardı? Hong Kong bir Pekin. Şaka. Expo'da yani nasıl bir grup temsil eder adı altında bizi tesadüfen YouTube'dan bulan, değil mi? Öyle bir durum olmuştu. Öyle bir çağırmışlar. Evet çağırdılar o expo açılışı yapalım falan size diye. Gittik arkaya da bu tabii Türkçe konuştuk ama Çince yazdırdık. ve Çinlilerin tepkisini görmeniz lazım. Çıldırmışlardı. Adam çıldırdı yoksa anlamayacak. Fakat onlar da biliyorsunuz tarihinde savaşçı hani biraz da ruhani biz hani Asya tarafı da o ruh olarak birazcık anlaşılıyor. Adamlar o kadar şey geldiler ki indiler şeyden bizi dinledikleri yerlerden hemen yanımıza geldiler sorular sormaya başlıyor. Tabii burada en fazla hani dikkat çeken enstrümanlar da oluyor yurt dışında. Mesela Ferhat'ın çaldığı bir zambur var 4500 yaşında çift sipsi kartal kanadından yapılmış bir enstrüman. Onu görmedim. Yani uzaktan göremedim daha doğrusu. Onu Farklı bir ses vardı bir şeyde. O nedir diye aramaya çalıştım ama anlamadım Arı uzaktan. vızıltısı gibi onun melodik Ama hali. halayda mı çaldınız onu? Ben mi yanlış söyledim? Antep'te kullandık. Antep Hatay bölgesinde uzun yıllar kullanılan bir şey. Bülent görüntü kayıttayız. Kayıttayız Murat'cığım. Gel. Karşılar 2 saniye şimdi. Telefon kaydında. Bu zaten interaktif olması böyle. Acayip bir şey var. Seni kulaklarını çok çınlattık. Ekibin bir parçası da sizsiniz yani. Acayip yani. Müthiş ya. Bu birleşim çok güzel. Siz kendi çalıştığınız ekibi tanıtmaktan da hiç çekinmiyorsunuz. Yani o sizin hem mütevaziniz hem yani işte O team meselesi bu. Yani, Acayip. Voltran oluşturma meselesi vardır ya odur yani. Voltran biri ayağımızın biri olmasa Voltran oluşmuyor yani. acayip. Ya ben gene müziğinizi dinledikten sonra ilk izlenimlerinde şey vardı. Keşke dedim ya bunlar bütün Türkiye'deki okullara yayılsa bu müzik. Ve herkes bunu öğrense. Hakikaten çok temel bir eğitim metodu Yani üretmişsiniz size bununla aslında. ilgili başıma gelen hemen bir dipnot. Gruba 2018'de girdiğimde onun öncesinde de hiç Hattuşa projesi bahsettiği Portekiz'de verdiğimiz konser, bir de Ankara'da verdiğimiz konser, bir de Çorum'da vermiştik sanırım değil mi? O konserlerdeki görüntülerden bizim de çalgı eğitimi dersimiz var. Çalgı tanıtma dersi. Ben de tesadüfen o konserlerden birinden gelmiştim. Sabah o derse kalkamadım. O gün de derse zambur anlatılacakmış. İşte o zamanki hocamız da işte Cemal nerede falan derken derste zambur anlatırken
Hocam demişler işte orada çalıyor. Zambura ben eşlik ederken çalgı eğitim dersinde zambura anlatırken. Önce ben de derse katılamadım ama derse dışarıdan katılmış oldum. Böyle bir Müthiş. Yani anekdot var. Kesinlikle yaptığınız şey o metodu çözmek olmuş. Yani bu işi nasıl okullara sokarız, nasıl şey yaparız, nasıl bütün ülkeye dinletirinizin formülünü üretmişsiniz ve sahneliyorsunuz bunu sürekli. Ya bunu böyle paketlenip hakikaten bence bütün okullarda gerek videoları olarak gerek müzikleri olarak herkese dinletilmesi ve öğretilmesi lazım. Son bir şey daha ekleyeceğim, ondan sonra gene size bırakacağım. Ya ben hayatımda düşünmezdim ki arp enstrümanının böyle müziğin içinde bu kadar ya her şeyi tamamlayıcı Aktif. olsun. Evet, hem aktif hem tamamlayıcı. göbeğinde. Yani bir küçük melodi çıkıp sonra hadi hep beraber çalalım değil. Devamlı aktifsiniz. Yani türkünün içinde öyle bir yeri tamamlıyorsunuz ki sanki ninnide başını okşuyorsunuz, atıyorum bir çocuğun. Öyle bir yerde giriyorsunuz ki parçayı alıyorsunuz, solist karakteri bürünüyorsunuz. Bu harman garip bir Anadolu harmanı ama hiç bilmediğimiz bir harman. Nasıl unuttuk biz bu enstrümanı ya? Anadolu'da unutulmuş bir enstrüman bence yani. İşte son dönemlerde zaten Sanki özellikle Avrupa'dan geliyormuş davranışındayız ama evet, değil. değil bizden. Nasıl oluyor? Yani son 10 yılda tabii bu hani Arp Anatolia'nın olmasıyla birlikte gelişmeye başladı bu iş. Ve bizi takiben benim genç jenerasyonum da artık aynı şeyi yapmaya başladı. Dolayısıyla insanlar yavaş Etkilemeye yavaş de başladınız etkilenmeye siz de, başladı. Yapmamız gereken buydu zaten. Çocuklara yönelik çok şey yapmaya çalıştık. Yani şöyle, yani Arp Anatolia'nın dışında biz sosyal sorumluluk projeleri de çok yaptık bu arada. Hani Burdur Gölü kurumasını yaptık, engellilerle ilgili yaptık. Ondan sonra aklıma gelen Mekke Gölü'ne Mekke Gölü'nü dikkat- kurumasın diye onunla ilgili video klip yaptık. TRT'de yıllarca onu yayınladı. Harika. Dolayısıyla bu böyle dalga dalga şeklinde aslında dip dalga olarak gitti. Hani 10 yıldır gerekli kadar tanınıyor muyuz? Tanımıyoruz ama bizi dinleyen ekip zaten kitle asla hani tüketim malı yapmadığımız için. Şimdi bu projeyi siz 100 yıl sonra bir daha yaparsınız. Yüzlerce yıl gider bu. Çünkü zaten binlerce yıllık işinizi yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyi notaya alıyor musunuz? Çok basit bir şey soracağım. Ya hani kaybolmasın, bir yerlerde olsun, konservatuar arşivlerinde olsun ki insanlar sizin yaptıklarınıza bakarak Onu en azından taklit etsinler yani. Onu konuştuk. Biz Değil de mi? yapmamız gerekiyor. Şu anda her şey ezber çalıyoruz aslında. Ama bunu notaya döküp de bir publish şeklinde durması lazım ki gelecek yurt dışında da çok çalarlar bunu isteyenler. Evet. Yani bütün dünyaya aslında bunu yapmak istiyoruz. Onu geçen konuştuk zaten. Ve bunu kalbimden sonra siz dinlediniz, bunu senfonik olarak tekrar basmak istiyoruz. Arp Anatolia Senfonik diye. Çok güzeldi. Ve yeni başka bir proje de aklımızda var. İnşallah onu da şey yapacağız, hani gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi yani maksat Atatürk'ün hakikaten Ferhat'ın dediği gibi ne zaman kendi müziğinizi evrensel boyutta dünyaya tanıtıyorsunuz, o zaman zaten görevinizi yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Bizim yaptığımız o ve hani Arp Anatolia sadece bir konser değil, sizin de dediğiniz gibi tarih, müzikoloji, arkeoloji, eğitim, her şeyi içine alan bir proje. Biraz bahsettiğiniz gibi keşke biz onu da düşündük, yani bir üniversite turnesi yapalım. 80 ilde ne kadar üniversite varsa gidelim, çalalım, öğretelim. İnsanlar bambaşka bakacak. Siz insanların önüne, ayağına götürmezsiniz, bunu nereden bilecek? Ama onun için de bir destek lazım hani. Bunun yolu var, suyu var, elektriği var. Gidiyorsunuz, kalıyorsunuz, ediyorsunuz. Bunlar bir şey. Ya bir de sonuçta şehir şehir gezmek hiç kolay bir şey değil. Bence bütün müzisyenler için yani turne yapmak da hani dünya turnesine çıkmayan şarkıcı var. Yeter hani ben artık çıkmayacağım. 3 sene Tabii, çıktım tabii. bittim diyor yani. Çok 80 il gezip bunları her yerde çalmak da kolay değil ama sonuçta bu 2 yaptığınız yıla şey yayarsınız, planlı bir şekilde gidersiniz. paketlemek mümkün, görselleri mümkün, her yere dağıtmak mümkün. İlla orada olmanıza gerek yok. Tabii. Online olarak her şeyi, iletişim kurma şansınız var. Bir sınıfa bağlanıp Çalabilirsiniz, sohbet etmek tabii. bile harikadır. 10 dakika sizi görüp ondan sonra dinlemek vesaire vesaire. Çok konuşacak şey var yani. Evet. Bitmez ama kesinlikle Arp Anatolia'yı takip edin arkadaşlar ya, izleyenler. Instagram'ını takip edin. YouTube'unuz Var Arp Anatolia'da bir şeyimiz. mutlaka olmalı ve daha fazlası da olmalı. Ben çok istiyorum. Hatta yani buradan gene TRT'ye seslenmek istiyorum. Ben çok arada sesleniyorum böyle. Ne güzel. Pazar günleri saat 10'da, 11'de böyle eskiden güzel bir klasik müzik kuşağı vardı. Yıllarca efsane olan. Bu kuşağın müthiş bir versiyonu olabilir. Ama TRT 1'de yani ana kanalda olabilir. Artık sadece TRT müziği bence değil. Bunu aşabilecek bir proje olduğuna ben fazlasıyla inanıyorum. Eminim birçok kişi de inanıyordur. Bu gece burada izleyecek birçok insan da inanacaktır.
Ya süpersiniz. Çok Vallahi teşekkürler ne ya. sorayım Sağ size, ol, ne yapayım harika ya. oldu. Anlatmak istediğiniz bir şey varsa Sağ onu olun. anlatın. Zevkle kaydedeyim ben de. Sağ ol. İnsanlar Bu da yıllar- bitmez zaten. Hani bu çok kendi gibi derin konu. Ama hani son derece ana hatlarıyla amaç, neden yapmış olduğumuz, siz de harika sorular sordunuz valla. Ben içimden Çok geleni güzel soruyorum. oldu. Çünkü Biz kendim de öyle için. zaten. Bir de bir iş hekimlik kazandırıldığı zaman şimdi yurt dışında da mesela farklı bir enstrüman çalan insanlar da bizi bulup bize dahil olmak istiyorlar. Bizde bir eser çalmak istiyorlar. Bazen öyle Kanada'da bir denk gelmiştik. Çok fantastik. Bir de Arp Yamatolya diye de bir Yamatolya. vardı. Yamato. O nereden geliyor? Yamato aslında Alp Anatolia'nın İşte bu ya. Harbi Yamatolya harika fikirmiş. Yamatolia da şeydi aslında Alp Anatolia'nın altında çıkan hani ek bir proje grubu. Şube. O Önemli Ama özelliği dünyada- yabancı bir Ya Plan B. Japonya'da, Kore'de öyle enstrümanlar var ki. şimdi. aldık içimize zaten. O yüzden yani. o yüzden Arp Yamatolya. Koto'yla yaptık bunu. Ya onun için Yamato biliyorsunuz önemli Yamato. bir kelimedir Japonlarda. Onun için Ne diyor, Yamatolya'nın bir anlamı var mı? var tabii. Nedir? Yani Yamato şeyin Japonya'nın. Japonya'nın çok önem verdiği Anadolu'nun karşılığında çok bizim için duygusal bir kelime diye ifade ediyor. Şöyle de Yamato'ya. denilebilir. 1000 yıllık barış dönemini Anlatıyor. Yamato. Yamato diye. Evet. Ya şimdi buradan Yamato'dan Anatolia ile birleşimi Yamato yani dediği- birisi aslında ikisi de biliyorsunuz Anatolia yani güneşin ülkesi demek. Güneş ülkesi Anatolia. Şeyde de bu Yamato'da var. Onda da bir güneş teması var. Of ya. Dolayısıyla bu binlerce yıllık şeyi aydınlatan, kültürü aydınlatan, meydana getiren uygarlıklar demek aslında her ikisi de. İşte onun birleşiminden Yamatolia. Hem Anadolu hem Orada çok Japonya. güzel Çin ezgilerini çalıyoruz bu enstrümanlarımızla. Ne diyorsunuz ya? Onun kayıtları falan nerede bulacağız? Bir kısmı var. Ya biz dilenmek zorunda mıyız böyle? Ne olursunuz bize kaydı. O galiba bir iki tane yapacağız? şeyde. Ay damlasının falan kaydı YouTube'da var. ay damlası falan var. O Japonların çok sakurası ay damlası falan var. Onları yaptığımız şeyler var. Bir iki YouTube'a koymuştuk. Duruyor orada. Onunla Bülent halletmişti o işleri. Buralarda Koto Anadolu ezgisi çalıyor. Koto'yla. Biz onu çalıyoruz, o bizi çalıyor. Atsuka Suwatonomi yani. Ona da selam. Ona da Kaval selam Şakıvaç söyle. oluyor. Evet ben Hava Kavalı Sakuatçı oluyor. Evet aynen. Evet. Çok güzel. Öyle Yine çalıyor. bendir darbuka arbalede o da. Ya işte bu renk ve zevk sonsuz bir şey ya. Acayip ya. Müziğin içinde kaybolmak bu. Ben dışarıdan hani Türkiye'de hiç müzik bilmeyen bir insanın müziğe bakışının hep şey olduğunu düşünüyorum. Yani müzik ne ki abi? Hani o kadar büyük bir renk dünyasının içindesiniz ki ama bunu yakalarsınız içindesiniz. Kültürü Çok yakalarsınız. basit bir halindeki anlamayabilirsiniz yani. O bu seviyede yani eğitimli, yıllarca bu işle uğraşmış işte tarihi, bilgisi yani sanatın her konuyla uğraştıktan sonra asıl işin zevki çıkıyor. Tek bir şeyle uğraştığınız zaman bir enstrüman çalıyorsunuz. Onun keyfi kadar ilerleyebiliyorsunuz. Ama bu şu konuştuğunuz hikaye saatlerce, günlerce, aylarca çeksek bitmez. Ya ben size desem ki bir vlog kanalı açın. Her gün 2 günde bir yeni hikaye yayınlayın. Ben takipçiniz olurum ilk yapacağım şey. Ama bunu yapmaya vakitleri yoktur. Yani. O Acayip. başka bir şey yani sizin yaptığınız da başka bir şey tabii. Çok büyük keyif aldım sizle beraber. Sağ olun, olduğum çok için. Vallahi hepinize teşekkürler. çok Ne teşekkür mutlu bize, ederim. sağ olun. Sevgili dostlar ne olursunuz yani her yerden konserini bulduğunuz zaman biletini bırakmayın yani. Sıfır bilet, sıfır geriye kalsın her şey. Tekrar İzmir'e gelirseniz tekrar siz izleyin. Çok teşekkürler ya. Harika Süpersiniz. sohbet, sağ olun. Takipçinizim ne olursunuz O ne o mutlu bir bize. şey yapıyorsanız bizim de haberimiz olsun yani. Koto yapıyorsanız, Bundan Yamato sonra- yapıyorsanız neyse harbi. Kurtuluşunuz yok mu? Ben takipçinizim. Harika. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Başarılı teşekkürler. konserler. Harika.